Herkese merhaba. Bugün bence çok eğlenceli bir şeyler yapacağım. Şimdi geçen hafta Priscilla Ono'nun yani Rihanna'nın make-up artistinin kursuna gittim. Açıkçası birazcık uyduruk bir şeyler bekliyordum ama bayağı yoğun programlı ve bir sürü şey öğrendiğim bir program çıktı. O yüzden çok mutluyum. Sonunda yani daha profesyonel yapabileceğim bazı şeyleri. Şimdi Priscilla Ono dediğim gibi hem Rihanna'nın hem de Fenty Beauty'nin make-up artisti. Yani kendisi de zaten ünlü bir insan. Onunla birlikte tamam ya 3 günümüzü sabahtan akşama kadar hep birlikte geçirdik. Ve birazcık şeyi tahmin ediyordum hani sonuçta bayağı ünlü bir makyaj artisti falan. Pek bizimle ilgileneceğini düşünmüyordum. Fakat hepimizle teker teker o kadar ince çalıştı ki yani ben de şaşırdım. Ve dünyanın en iyi kadını falandı sanırsam. Umarım bir yerde bir daha karşılaşma şansım olur. O zaman bugün sizinle ne yapacağız? Hep birlikte Rihanna'nın makyaj artistinden öğrendiğim bir makyaj tarzını burada yapmak istedim. Hem de böyle anılarımı vesaire anlatırım. Onun haricinde ya hemen göstereyim. Sertifika da aldım. Böyle Priscilla Ono'dan. Çok tatlı. Ve bir şey daha göstermek istiyorum. Yani bayağı can kulağıyla dinledim. O yüzden böyle en son herkes birbirine makyaj yaptı falan vesaire. Ve bu da böyle sınav sonucumuz gibi bir şey. Şurada gördüğünüz üzere Deniz Amazing almış durumda. Her şeyi fullledim ve gururla söylüyorum ki sınıfta her şeyi fullleyen sadece bendim. Bu sırada sınıfta böyle 30-40 kişi falan da vardık yani az değildi o yüzden. Aferin Deniz. Neyse tamam. O zaman haydi hemen başlayalım. Şimdi ilk önce tamamıyla her şeyi onun yaptığı gibi yapmaya çalışacağım. Ve onun kullandığı, onun favori malzemelerini de göstereceğim. Bence ilgi çekici. Başka Priscilla Ono'nun böyle favori şeylerini yoksa nerede göreceğiz? O zaman tamam yeter bu kadar konuşma. Başlıyorum. Şimdi cildim zaten temiz ama bir kere daha üzerinden geçmek gerekiyor. O yüzden de yine hem benim hem onun favorisi olan Bioderma'nın bu ne? Bunu da kullanacağız. Bu Türkiye'de de bir sürü eczanede satılıyor zaten. Sizin de bulabileceğiniz bir ürün. Bununla olduğu gibi bütün yüzümüzü bir temizleyelim. Bu sırada şuraya bakıp duruyorum. Orada ayna var. Tamamdır. Yüzümüzü iyice temizledikten sonra şimdi yüzümüzü nemlendirmemiz lazım. Bunu her makyaj öncesinde zaten ben de yapıyorum. Her zaman yapmanızı söylüyorum. Yani yağlı olsun, kuru olsun cildiniz hiç fark etmez. Her zaman nemlendirmelisiniz. O zaman bunun içinde yine Priscilla'nın favorilerinden biri Bioderma'nın böyle bir serumu varmış. Bak görünüyor mu? Dışarıdan karga sesleri peki. Bu serumu kullanacağım. Bunu da ilginç bir şekilde kendisi fırçayla sürüyor. Ben de fırçayla süreceğim. Bu sırada makyaj yapmadan önce hani bu suratı hazırlarken vesaire falan şunu da söyledi. Genellikle böyle şeffaf kremleri, su bazlı kremleri, gerçi o cilde göre birazcık değişir ama neyse yani şeffaf kremleri tercih ediyormuş. Çünkü böyle hani beyaz kremler bazen rengin veya fondötenin rengini açık gösterebiliyormuş. Hani bizde belki sıkıntı olmayabilir fakat kendisi daha çok yani Rihanna ile çalışıyor bir kere. Yani daha böyle koyu tenli insanlarla çalıştığı için özellikle onlarda bayağı fark ediyormuş. Yani bu da böyle ekstra bir bilgi. Tamam. Yüzümüzü hazırladık. Dudağımızı da tabii ki de unutmayalım. Tamam. Yüzümün kremi birazcık kuruduktan sonra ya bu sırada dışarıda gökyüzünün güzelliği. Neyse. Yüzümüzdeki krem kuruduktan sonra Priscilla onu değişik bir şekilde yani tabii ki de makyajda hiçbir kural yoktur. Kendisi de öyle söylüyor. Ama direkt kaşlardan başlıyor. Yani kaş, göz ve yüz şeklinde ilerliyor. O yüzden ben de bugün öyle ilerleyeceğim. Bunun için yine kendisinin favorisi olan, ayrıca Fenty Beauty kendi concealerlarını çıkarmadan önce Rihanna'nın da favorisi olan ve benim de favorim olan NARS'ın Radiant Creamy Concealer'ını kullanacağım. Bunu sadece gözümün üzerine baz olarak sürüyorum. Bugün bayağı profesyoneliz. Her şeyi böyle yapabildiğim kadar fırçayla yapmaya çalışacağım. Yani bir şey fırçayla yapıyorsam bilin ki o da öyle yapıyor. Ama hani Beauty Blender'a geçtiğimde o da o zaman Beauty Blender'a geçiyor yani. İkisi böyle fırça, sünger bayağı karışık kullanıyor.
Evet, gözüme concealer sürdüm, baz yarattım ama aslında yani kendim anlatıp kendim yanlış yapıyorum. İlk kaşla başladı. Kaş için ise en sevdiği ürün Anastasia Beverly Hills'in bu Brow Definer'ı. Böyle yani buradaki herkesin favorisi herhalde. Yapısı ne olursa olsun ama Priscilla onu kalem olanı tercih ediyormuş. Şimdi onun yaptığı gibi kaşlarımızı yapalım. Bu sırada her şeyin üzerinden 88 defa geçeceğim. Şimdiden hazırlıklı olun. Benim şeyim değil, hatam değil. Yapılması gereken veya kendi tarzı diyebiliriz. Şimdi bunun için ilk önce kaşlarımızı yukarıya tarıyoruz. Ki benim her zaman yapmam gereken bir şey herhalde. Ondan sonra ya böyle bir şey olamaz. Ben kaşlarımı sallamıyordum. Bana kaşlarımı değer vermeyi öğretti. Ama sırf kaşlara yarım saat harcıyor. Sonuç mükemmel. Ama benim öyle bir zamanım değil, öyle bir sabrım da yok. Yani o yüzden az çok daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yukarı taradıktan sonra yani görüldüğü üzere bir sürü boşluk var. Hele ki ben yani boşluklar kraliçesi olarak. Şimdi o yüzden böyle direkt Priscilla onu hani buradan başlamıyor. Şöyle üst ve Instagram'da falan gördüğümüz gibi böyle alttan falan da öyle hiçbir şey yapmıyor. Şöyle üstten yavaş yavaş dokunuşlarla kaşın şeklini takip ediyor. Ve 1 milyon defa tarıyor sürekli. Tarayıp boş olan yerleri dolduruyor. Ve bunu boşluk görülmeyecek zamana kadar yapıyor. Açıkçası kendisi de birazcık kaşlara takık durumda. Çünkü yani büyük ihtimalle biz fark etmeyiz ama kendi dediğine göre önceden yaptığı makyajlarda böyle hani kırmızı halıda yürüyen ünlülere baktığında hep flash patladığında diyor ki kaşındaki boşlukları görüyordum diye. Ondan sonra daha da önem vermeye başlamış ama büyük ihtimalle biz göremezdik bile. Neyse devam edelim. Yani bunda yapacak bir şey yok açıkçası. Çok ekstra bilinmeyen. Şöyle yukarıdan başlıyor. Şu kavisine kadar, ondan sonra aşağı indiriyor. Ve sürekli tarıyor. Tamam, bu kaşımız bitti. Şimdi diğerini hani size göstermeden yapacağım çünkü diğer şeylere de vakit kalsın. Tamamdır. Diğer kaşımı da tamamladım. Şu anda farkındayım. Birazcık korkunç görünüyor ama yüzümün geri kalanı bittiğinde eminim böyle bütünleşecektir. Şimdi gelecek olursak ne yapacağımıza. Bize bildiğin yani böyle kitapçık verdiler. Ve burada yani cilt tipinden, yüz tipinden, göz şeklinden her şeye kadar bütün bilgiler var ve hayvan gibi de not aldım. Yani derslerimde bu kadar not alsaydım birincilikle bitirdim diye düşünüyorum. Yani şimdi burada yer alan bir makyajı yapacağım. Bu yapacağım half and half olarak geçiyor. Yani adı üzerinde böyle yarı yarıya simli bir şeyler. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Zaten gözümüzü nötrlemiş durumdayız. O yüzden direkt farlara geçebiliriz. Far olarak ise kendisi bir Natasha Denona hayranı. Onun farlarını çok beğeniyor ve bütün kurs boyunca da onun farlarından çok kullandı. Bende ise şöyle küçük bir paleti var. Bu Mini Star palet diye bir şey. Birkaç tane var bundan. Hani Natasha Denona normalde çok pahalı bir marka. Böyle tek paleti 250-300 dolar arasında falan değişiyor. Daha doğru bir fiyatına bakarım emin değilim ama yani öyle bir fiyatı var. Fakat bu minik serileri ise sadece 25 dolar ve aynı kalitede. O yüzden neden almayayım ki her şey geçtim, yine direkt makyajlarında birinde kullandığı palet buydu. Şimdi ben de bunu kullanacağım. Bunda da bayağı tersten gidiyor. O yüzden yani ilginç gelirse yapacak bir şey yok. Hepimiz yeni bir şeyler öğreniyoruz. İlk önce bu palette, ya renklerini göstereyim mi? Çok güzel renkleri var. Bu şekilde çok güzel doğal renkler. Bu sırada şu yine şöyle ya her palette favorilerimden olan o renk değiştiren renkten yine sırf olduğu için de bu paleti seçmiş olabilirim. Ama eğlenceli, güzel. Biz şimdi ne yapacağız? Biz şuradaki iki simli rengi ve şu rengi geçiş rengi olarak kullanacağız. Ve biraz daha renk deseydim keşke. İlk önce
Şöyle yassı bir fırçamızı alıp, herhangi yassı bir fırça, hiçbir önemi yok. Bunu simli bir renk kullanacağımız için ıslatacağız. Ama wow. MAC'e gidip bunu değiştirmem gerekecek zannedersem. Böyle bir şans var mı? Yok bence. Hı? Yani MAC Fix Plus'a para verip... Neyse, geliyorum. Evet, geldim. Daha deminki fail'dan sonra. Priscilla Onon'un favorilerinden biri MAC'in Fix Plus'ıydı. Ama tabii ki de çalışamıyor. Benimki çalışmıyor. Onun haricinde Mario Badescu diye bir marka var burada. Bunu da aynı şey için kullanmayı seviyor. Bu ne diyor? Facial spray with aloe herbs and rose water. Bla bla bla. Sonuçta benzer işi yapacak. İyi, biri çalıştı sonunda. Tamam. Artık fırçamızı ıslattığımıza göre şu ortadaki böyle rose gold olan rengi alıp gözümün yarısına kadar boyayacağım. Ayrıca kendisi diyor ki hiçbir zaman böyle simli renkleri böyle çekiştirmeyin. Eğer en güzel renk sonucunu almak istiyorsanız sadece rengi gözünüzün üzerine bırakın. Tamamdır. Gözümün yarısını böyle altın rengine boyadıktan sonra şimdi tekrar şu ucunda temizleyelim, ne olur ne olmaz. Şuradaki diğer altın rengini alacağım. Bu sırada bunlar hiç yani yapacağım bir makyaj tarzı değil ama bakalım nasıl çıkacak. Bu bir pıt daha koyu olan rengi şu geriye kalan gözümün dışına yapıyorum. Evet, bu şekilde. Bu iki tarafı birleştirmek için bu koyu olan tarafı hafif başlama noktasına şöyle geçiyorum. Aynı şekilde açık olan rengi de şöyle koyu olan taraftan pıt 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 yapıyorum ki birleşip güzel bir geçiş olsun diye. Bu sırada bu böyle uzatacağımız, edeceğimiz bir makyaj kesinlikle değil. Yani direkt parlak, güzel bir göz olarak olacak. Bakalım becerebilecek miyiz? O gün gayet güzel becermiştim ama şimdi bakacağız. Tamamdır. Renkten, yani renk yoğunluğundan emin olduktan sonra şimdi ilginç bir şekilde, ki genelde insanlar ilk önce geçiş rengini yapar ama Rihanna'nın make-up artisti sonra geçiyor. Biz de o yüzden öyle yapacağız. Bunun için MAC'in 286 numaralı böyle 217'den bir pıt daha geniş bir fırçası var. Onu alıp şuradaki mat olan rengi geçiş rengi olarak kullanacağım. Bunun için bu sırada yine kendisinin verdiği önerilerden biri. Direkt gözün, ya bu makyaj tarzı için diyeyim. Şöyle gözün direkt üst kısmından başlamak. Çünkü asıl renk yoğunluğunu oraya vermek istiyor ki gölgede, yani göze derinlik katsın diye. Bunu yaptıktan sonra bir kere daha simli renklerin üzerinden geçeceğiz. Şimdi daha da ince bir fırça alıp tekrar şu geçiş rengi yaptığım renge çok hafif batırıp şu üst kısmından biraz daha şöyle koyulaştıracağım. Bildiğiniz bu makyaj kendisi yaparken 3 saat sürdü. Umarım benimki o kadar sürmez. Evet, bir gözümüz bu şekilde. Şimdi hemen diğerine geçelim. Bu sırada tersten başlayınca gerçekten yani pek hoş durduğu söylenemez. Hatta çılgınlık yapayım bu sırada. Şuradaki kahverengiyi hafif alıp şöyle elimin üzerinde azaltıp bununla tekrar şu dediği yerden geçeyim. İyice koyulaştırayım. Böyle gözümüzde bir gölge olsun.
şimdi hepsini diğer gözümüze de yapalım. Gözümüzü tamamladık. Şimdi buna bir eyeliner çekeceğiz. Bu sırada buralara bir sürü şeyler düştü tabii ki de. Kesinlikle sallamıyoruz. Buradan öğrendiğim tek iyi şey, yani biz normal insanlar olarak kendimizi bayağı kasıyormuşuz. Hani böyle direkt yaptığımda düzgün dursun diye. Hayır yani. Kendisi yaparken her yer böyle far doluydu. Böyle hepsi dışarıda falan. Sonra sadece bir ıslak mendil alıp tık. Bitti. Yani. Dedim ki niye böyle kendimizi zorluyormuşuz? Evet. Bunu yaptık. Şimdi korktuğum şeylerden biri. Uzun zamandır eyeliner çekmedim çünkü. Eyeliner'ı da aynı şekilde hiç yani yamuk yumuk çekip ondan sonra şeyle, yamuk yumuk değil tabii ki de yani gayet güzel çekip ama hani taştığında ettiğinde hemen bir böyle kulak çöpüyle pıt pıt. Ya ben ise bilmiyorum siz de öyle yapıyor muydunuz ama ben ise böyle ilkinde mükemmel olsun falan şeklinde yapmaya çalışıyordum. Hiç gerek olmayan bir çabaymış. Ha bu sırada göz bittikten sonra yani yaptığı şeylerden biri yani sürekli temiz bir fırça alıp şöyle etrafını dağıtmak. Yani ne kadar çok dağıtırsanız o kadar böyle güzel geçişler sağlanır ki bu da bir gerçek. Şimdi evet eyelinerımıza gelelim. Eyeliner için ise yine Priscilla Onon'un en sevdiği eyeliner MAC'den bu. Black Track isimli olan jel eyeliner. Ve bunu da yine en sevdiği fırça, bu fırçayla çekiyorum. MAC'in 210 numaralı fırçası. Şimdi biz de aynen onun yaptığı gibi yapalım. Bunun için aslında hatta şöyle bir şey yapıyor. Tabii kendisi make-up artist olduğu için de hani hijyenik açılardan dolayı ama ben de öyle yapacağım. Çünkü jel şeyleri çok fazla açık bırakmamak lazım. Hele ki eyeliner. Of evet, rezilliğe hazır mıyız? Uzun zamandır jel eyeliner çekmedim yani. Üniversitede bayağı çekiyordum ama bir 8 sene. Aynen bir 8 sene rahat olmuş. Haydi başlıyoruz. Şimdi benim göz tipim için tabii ki de şu gözümün, bu sırada benim göz tipim badem göz olarak geçiyormuş. Hiç öyle olacağını düşünmüyordum ama öyle geçiyormuş ve makyaj yapması en rahat böyle yüz ve cilt tiplerinden biriymiş. O yüzden birazcık rahatım. Benimki gibi gözler için direkt şu gözün bitme tarafından bu şekilde bir çizgi çekip ondan sonra bunu ucundan böyle birleştiriyoruz. Evet ya, jel eyeliner bayağı kolay. Hemen böyle bisiklete binmek gibi hatırladım. Şu anda çok mutluyum. Gözümü çekiyorum ama çekmemek lazım. Fakat önümdeki aynalardan dolayı iyi göremiyorum. Evet, bir gözümüz bu şekilde. Diğerini de hemen yapıp geliyorum. Evet, iki eyelinerımızı da çektikten sonra şöyle sivri uçlu bir kulak çöpü alıp, kulak pamuğu çöpü ne ya? Bununla böyle daha keskin hale getiriyor. Tamam. Şimdi bunun üzerinden de geçeceğiz ama daha sonra. Of, şimdi bir şey yapacağım. Çok korkuyorum çünkü hayatımda yapmadım. Kirpiklerimi kıvıracağım. Bunun için ise Kevyn Aucoin'ın bu kirpik kıvırıcısı var. Ki yine kendisinin hem Rihanna'nın hem Priscilla Onon'un favorisi. Ki buradaki birçok make-up artistin favorisi. Ben de o yüzden aldım. Bakalım. Fark etti mi? Bilemedim. Aynen buradan fark edilmiş görünüyor ama tabii eyelinerından dolayı siz göremeyebilirsiniz. Kirpiklerimizi kıvırdık. Peki bunları ne için kıvırdık? Şimdi yine yani dersteyken başkasına yapabildim ama kendime yapmadım. Şu anda kirpik takmayı deneyeceğim. Hiç sevmiyorum. Bence çok rahatsız edici bir şey ama yapacağız. Öğrendiğimiz her şeyi göstereceğiz dedik. Bu kirpiğim. Bu da Ardel'in şöyle
Doğal kirpik diye geçen bir serisi. Şöyle bir bakacağım. Kesmeye gerek var mı diye. Bunu kesmeye gerek yok. Ama eğer kesecek olursanız yine size ekstra bir bilgi. Ya da keseyim ya, daha rahat olur. Ne diyordum? Kesecek olursanız ekstra bilgi. Her zaman uzun olan, yani dışarıdan olan kısımdan kesmek lazım. Şimdi buna, bu sırada bu benim kirpiğim. Priscilla Onon'un en sevdiği kirpik House of Lashes'ın kirpiği ama yapacak bir şey yok, onu alamayacaktım. Bu da yine House of Lashes'ın kirpik yapıştırıcısını beğeniyor ama ben klasik bu duo olan yapıştırıcıyı kullanacağım. Bu beyaz gibi görünüyor ama kuruduğunda şeffaf oluyor. Ya of, neler yapıyorum. Bu kursa gittikten sonra başkasına makyaj yapmak daha kolay gelmeye başladı. Hani kendime daha zor yapıyorum bazı şeyleri. Bütün incelikleri öğrendim çünkü. Tamam, bu biraz kurusun. Kururken de şöyle şunu cımbızla tutayım. Ve of! Takmaya çalışacağım şimdi. Çok korkuyorum. İlk önce ortadan yapıştırıp sonra şöyle kenarları. Oha! Yaptım. Oh wow! Oha! Ya kendimden beklenmeyecek bir performans. Gurur duyuyorum şu anda. Kendime kirpik yapıştırdım. Ama gerçekten başkasına yapıştırmak bence daha kolay. Şimdi bu biraz kurusun. Dokunmayalım. Şoklardayım. Aferin Deniz. Kendime kirpik yapıştırdım. Sırada yani bu kirpikte birazcık fazla doğal almışım galiba. Benimkiyle aynı boyutta, yani orijinal kirpiklerimle. Neyse. Yapacak bir şey yok. Rimel sürünce belki daha da fazla durur. Evet, 5 saat sonra bunu da taktım. Tamam, kendime nazar değdirdim yani. Ya şimdi kirpiklerim kururken gözümüze daha dokunmayacağız. Artık yüzümüze dönebiliriz. Şimdi kirpiklerim kururken yüzümüze geçebiliriz. Yüzüm için ise Priscilla onu primer kullanmayı tercih etmiyor. Veya da genellikle zaman sıkıntısı yaşadığından dolayı primer'ı atladığını söyledi. Zaten yüzümüze bayağı nemlendirici sürdük. O yüzden direkt fondötene geçebiliriz. Fondöten için ise tabii ki de kendisinin favorisi Fenty Beauty'nin bu fondöteni. Bunun haricinde ise Make Up For Ever'ın fondötenini ve Revlon'un fondötenini de çok beğendiğini söyledi. Şimdi evet, o zaman fondötenimizi sürelim. Bunu da ilk önce kendisi fırçayla sürüyor. Ondan sonra üzerinden Beauty Blender ile geçiyor. Biz de aynen öyle yapalım. Bu da MAC'in fondöten fırçası. Bir şey yapmayı unuttum. Neyse, şu anda hala yapabilirim. Fondöteni sürmeden önce tabii ki de şuralara bir şeyler düşmüşse diye şöyle bir parmak ile temizliyor. Hem de farını daha da keskin hale getiriyor. Tamam, yaptık. Hemen yetiştim. Böyle suratın orta kısmından başlayıp ortadan böyle dışarı doğru dağıtıyor. Tamam, şu anda hayalet gibi görünebilirim ama biliyorsunuz ki bu fondöten kuruyunca hani bir pıt daha koyulaşıyor. O yüzden hemen buramla uyum sağlarım diye düşünüyorum. Elim de mi daha açık? Fırça... Neyse. Fırçayla sürdükten sonra Beauty Blender'la şöyle, kesinlikle Beauty Blender'ı böyle çekmek yok ki ben çoğu zaman yapıyorum. Böyle üzerinden pıt 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 geçiyor ki daha böyle doğal bir görüntü olsun. Ve bunu yine bir yani 500 dakika falan yapıyor. Bu sırada kesinlikle nemli Beauty Blender'la yapıyor. Benim gibi bazen cahilce nemlendirmeden de kullandığım oluyor ama doğru bir şey değil aslında. Neyse, fondötenimizi sürdük. Şimdi ise concealer'ımıza geçiyoruz. Concealer olarak daha önceden de dediğim gibi benim de en sevdiğim concealer olan NARS'ın Radiant Creamy Concealer'ını kullanacağım. Şöyle. Sonra bunu yine fırçayla dağıtıp, bu şöyle bir fırça. Ucu bayağı topçuk ve sık kıllı bir fırça. Bunu her markada bulabilirsiniz. Yani öyle özelliği olan bir şey değil. MAC'in zaten var. Galiba Real Techniques'in de vardı ama
Eğer MAC'i merak ediyorsanız MAC'teki numarası 270S olarak geçiyor. Benim şu anda elime aldığım Morphe'ninki M173 diye geçiyor. Ve Real, dediğim gibi Real Technique'in de vardı ama şu anda bulamayacağım. Neyse, bunu şöyle dağıtıyoruz. Bu sırada normalde concealer için falan fırça kullanmaya yani alışkın değildim. Ama tabii ki de böyle bir make-up artist vesaire yani olunmak isteniyorsa her şey fırçayla yapılıyor. Bu ucu topçuk olan fırçalar bence şöyle yassı olan fırçalardan çok daha iyi concealer için. Yani bir daha o fırçaları kullanmayı düşünmüyorum. En azından concealer için. Bunu da böyle uyduruktan dağıtıyoruz. Çünkü zaten Beauty Blender'la üzerinden geçeceğiz. Ki gözümün altına dikkat ettiyseniz aslında bayağı iyi dağıldım. Şimdi tekrar şöyle geçelim. Bu sırada bu makyaj bittiğinde, yani editorial makyaj diye geçiyordu zaten. Bayağı güzel böyle fotoğraflarda inanılmaz çıkan. Yani normal bizim çektiğimiz Instagram fotoğraflarında bahsetmiyorum. Böyle büyük dergilerde falan çıkan inanılmaz doğal görünen bir makyaja dönüşüyor. Ki 500 şey sürmeme rağmen hiç de yani dışarıdan yakından da öyle görünmüyor, böyle bu toplanmış bilmem ne vesaire. Çok doğal, ferah bir görüntü sağlıyor. Ayrıca kullandığım fondötenin mat olmasına rağmen. Neyse, evet, bunu da böyle yaptık. Sanırsam her yerimize iyice. Ya bakın ne kadar yani doğal duruyor. Böyle hiçbir toplanma vesaire bir şey yok. Şimdi bunu engellemek için bu kırışıklıklarımıza dolmasın vesaire diye. Bunun için Fenty Beauty'nin bu Invisimatte isimli pudrasını kullanacağım. Ki Rihanna'nın da Priscilla Onon'un da en sevdiği pudra. Ve açıkçası ben de bayağı beğendim. Ben de daha önceden hiç denememiştim ama iyi ki gösterdiler. İnanılmaz bir şey. Böyle Beauty and Rush'ın şöyle bir fırçasıyla süreceğim. Direkt gözümün altına şöyle. Sadece gerekli olan kısımlara, hani bütün yüzü mat yapmaya gerek yok. De yani kırışıklıklarımız var, yapacak bir şey yok. Bir yere kadar bunların kırışıklıklara dolmasını engelleyebiliriz. Yani böyle yazık, bazen Türkiye'deyken ben de görüyordum. Ya kırışıklıklarımı gösteriyor ama burama doluyor, şurama doluyor. O zaman yani botoks yaptır. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle çok fazla hani zaman geçtikçe parlayabilecek yerleri de geçiyorum. Burun kenarı, gülme izleri ve gözümüzün altı. Tamamdır. Şimdi yüzümüz bittikten sonra bu sırada nasıl bu taraflara sürmedim onun da sebebine birazdan geleceğim. Bunun sebebi ise Priscilla onu genellikle ya kadın profesyonel olduğu için veya böyle Rihanna için çalıştığı için vesaire hani doğal şekilde görünmesini istiyor. Yüzüne yaptığı kontürün vesaire cart curt. Bu yüzden krem ürünler kullanıyor. Krem ürünü toz ürün sürdükten sonra yapamayız. O yüzden buralarımız şu anda bu krem ürünler için böyle pudra sürmedik. Yani eğer makyajınızın daha doğal durmasını istiyorsanız, biliyorum zor. Ben de bu kursta alıştım ama krem ürün kullanmak zorundasınız. Şimdi onun da nasıl uygulanacağını göstereceğim. Şimdi bu krem ürünler için ise hem kursta da kullandığımız hem de benim de burada kullanacağım Fenty Beauty'nin bu sticklerini kullanacağım. Birkaç video önce de söylemiştim galiba, emin değilim ama bizim tonumuza yani en uyacak olan bu Amber isimli olanı. O yüzden bununla hemen kontur yapmaya başlayacağım. Bunun için ise tabii ki de şöyle elimizin arkasında bunu bir ısıtmamız gerekiyor. İsterseniz direkt böyle de kullanabilirsiniz ama bu biraz daha yani verimli dağılıyor. Hem de daha kontrollü olunuyor. Şimdi bu krem ürünler de benim çok kullanmaya korktuğum şeylerdi fakat burada yine alıştım. Ya önemli olan yavaş yavaş üst üste uygulamak. Hani çok olursa onu kurtarmak çok zor ama böyle yavaş yavaş yaparsak üst üste çok daha rahat, yani çok daha kontrollü bir şekilde ilerleyebiliriz. Hem de hata yapmamız azalıyor. Yani gördünüz mü ne kadar doğal bir şekilde geldi şu anda. Bu sırada 5 defa bu sırada dedim ama ya sürekli bilgiyle sıkıştırmaya çalışıyorum araya. Kontürünüzü yaparken kulağınızın şu bitiş tarafından bu gözünüzün bu tarafına kadar getirmeniz yeterli. Hani
şuraya kadar getirmeyin. Ha bu sırada bana benzer yaşlardaysanız veya da bu şekilde yüzünüz varsa, hani daha olgun cilt tipleri için, daha yaşı ilerlemiş insanlar için diyeyim, tabii ki de kontür tarzı biraz daha farklılaşıyor. Ama şu anda bizim için bu kadar yeterli. Şunu biraz daha yapalım ve artık kapatalım. Bu şekilde. Şimdi burnumuzu da yapalım. Bunun için şöyle yassı bir fırça alacağım ve burada kalanla şöyle çizeceğim. Evet, bu şekilde. En son olarak ise daha böyle doğal ve bütün dursun diye tekrar Beauty Blender'ımızla şöyle altından üstünden geçiyoruz ki fondötenimizle birleşsin. Kontürümüz olmuş durumda. Bakın nasıl böyle şeklinde. Şimdi ise allığımıza gelelim. Allık için bunu yani hayatta ben almazdım ama orada yüzümde kullandıklarında aşık oldum. Fenty Beauty'nin Yacht Life isimli böyle bir rengi. Yani çok güzel böyle şeftali tonlarında ve altın simleri olan bir renk. Şimdi bununla da allığımızı süreceğiz. Böyle elimizin üzerinde ısıttıktan sonra bunu yassı bir fırçayla sürmeyi tercih ediyorum. Yani benim kolayıma öyle gidiyor. Siz neyle istiyorsanız onunla yapın. Böyle gülümseyip renge bakın. Direkt fırçayı da böyle pıt pıt yapabilirsiniz ama dediğim gibi böyle elde daha fazla ısınıyor. O yüzden yani daha verimli ve daha doğal bir sonuç veriyor. Evet. Bakın ne kadar güzel doğal bir renklilik kattı. Birazcık burnumuza, birazcık çenemize de yapalım böyle ucunda kalanları. Tamamdır. Şimdi bunu da tekrar şöyle çok hafif bir şekilde pıt 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 yapıyoruz. Tamam. Şimdi son olarak ise aydınlatıcıya geldik. Neyse. Bunun için ise Starstruck isimli aydınlatıcısını kullanacağım. Ki bunu parmağımla yapabilirim yine ama yine elimin arkasında ısıtıyorum. Şöyle parmağımla alıp bu şekilde sürüyorum. Bakın. Yani ne kadar güzel doğal bir parlaklık vermiş durumda. Elimin ucunda kalanları şöyle burnuma hafif hafif, birazcık da şuraya. Bu şekilde sürüyorum. Şimdi evet, yüzümüzün hatları iyice belirginleşmiş durumda. Tekrar gözümüze geri dönebiliriz. Bunun için ise bu paletimi alıp şöyle ucu da sivri olan bir fırçayı alıp şu kahverengiyle gözümün altına, kahverengi yapacağım yani, diyecek bir şey yok. Bunu da böyle yaptık. Şimdi Rihanna'nın en sevdiği highlighter olan bu Hustle Baby'yi alıyorum ve şuradaki parlak olan rengi gözümün içine bir pıt bırakıyorum. Pıt 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 pıt. Tamam. Bu şekilde. Artık rimelimizi sürebiliriz. Rimel olarak ise öyle bir favori belirtmedi yani. O yüzden Charlotte Tilbury'nin rimelini süreceğim. Kirpiklerimize rimelimizi sürdük. Ne kadar sevmesem de gözümün altına da süreceğim. Bütün gözümüze rimelimizi sürmüş durumdayız. Şimdi son olarak bir kere daha eyeliner üzerinden geçeceğim. Çünkü kirpik yapıştırdık sonrasında. Görünen pek bir şey yok ama yine de üzerinden geçmek daha iyi oluyor. Hem de garantilemiş oluyoruz. Eyelinerımızı da düzelttik. Şimdi son olarak kaşımızı bir kere daha tarıyoruz. Çünkü 500 tane şey sürdük ve üzerinde toz kalıntıları olabilir. Şöyle yukarıya doğru tarıyoruz. Ondan sonra kendisi bunu sabunla yaptı, kaş sabitlemeyi. Ama ben de o sabundan yok.
Onun yerine şöyle Maybelline'in şeffaf kaş jeli var. Bununla yapacağım. Fakat sabun da bulunamayacak bir şey değil. Çünkü herhangi bir şeffaf böyle gliserinli bir sabunla yapılabileceğini söyledi. Yeter ki şeffaf olsun. Böylece sonsuza kadar kaşların üzerinden oynamıyormuş. Ama bence bu da işime yarar. Ben de şöyle yukarı yukarı tarayayım. Bu senenin kaş modası daha böyle hani geçen seneki Instagram'dakiler gibi kalın ve düzgün çizgili değil. Daha böyle dağınık şekilde. Hani ama düzgün dağınık. Benimki gibi dağınık değil. O şekilde olan kaşlarmış artık. 500 saatin sonunda konuşamıyorum. Ya böyle yukarıya doğru görünen kaşlar bu senenin modasıymış. Öyle dedi Priscilla'cığım. O zaman bakıyoruz. Tamam, yüzümüz bu şekilde. Artık dudağımıza geçebiliriz. Dudak için ise tabii ki de ilk önce kalemle çizmemiz gerekiyor. Dudak kremini de siliyoruz ve ondan sonra ben şimdi çizmek için MAC Whirl kalemini kullanacağım ama renkle hiçbir alakası yok. Sadece bariyer oluşturmak için kullanıyorum. Böyle bütün dudağın içini dolduruyoruz. Ondan sonra rujumuzu alıyoruz. Ruj olarak ise Maybelline'in bu rujunu kullanacağım. Yani açıkçası ruj olarak bir favori söylemedi kendisi. Ama genellikle MAC'in bu kaç 8'li 6'lı böyle dikdörtgen şeyleri oluyor, setleri oluyor. Zaten genelde make-up artistler kullanıyor. Hani onları kullanmayı tercih ediyormuş. Çünkü yani tabii ki de böyle renkleri karıştırıyor ediyor vesaire. Güzel oluyor. Ama ben Maybelline'in sadece tek bu kırmızımsı rengini kullanmak istiyorum. Bu da 975 numaralı mat serisinden Divine Wine isimli olan rengi. Şöyle fırça ile. Niye fırça ile sürüyorum? Çünkü dudağınızın arasındaki kırışıklıklara diyeyim daha net giriyor, doluyor. Böylece hiçbir yer atlanmamış oluyor. Ha yine dudağımda niye çatlaklar var, kırışıksız, bunları engelleyemez miyim falan diyorsanız dolgu yaptırmak gerekiyor. Yani dolgu olan dudakta böyle dudak izleri belli olmuyor diyeyim ama yani sırf olmayacak diye. Böyle fırçayla sürdükten sonra ondan sonra şöyle sadece dudağa rengi bırakıyor. Kesinlikle böyle ileri geri hareketler falan yapmıyor. Yedirdikten sonra tekrar fırça ile dağıtıyor. Ve benim gibi içine ediyor. Neyse. Şuradan da yapayım. Dolgun dudaklarım varmış gibi görünsün. Evet, sürdükten sonra en son bu kırmızı olduğu için tabii ki de böyle yaptıktan sonra sonsuza kadar kalıyor imiş. En son olarak ise şöyle çok hafif fondötenimizden alıp altından geçiyor ki hiçbir akma yaşanmasın diye. Evet, rujumuzu da sürdük. Şimdi en son olarak tabii ki de MAC Fix Plus'ımız çalışmadığı için bununla yapacağım ama şöyle en son yüzümüze herhangi bir yani neyiniz varsa set etmek için onu böyle sıkıyoruz ve tekrar Beauty Blender ile şöyle bazen çünkü su zerrecikleri olabiliyor. Çok hafif hafif pıt pıt bir kere daha üzerinden geçiyoruz. Tamam o zaman böyle bu şekilde makyajımız bence gayet başarılı oldu. Rihanna'nın make-up artisti olan Priscilla Ona'dan öğrendiklerim ve onun favori ürünleri bu şekildeydi. Bu görüntü half and half olarak geçiyor. Daha önceden de dediğim gibi. Ve ayrıca yani mat fondöten kullanmama rağmen böyle tamamen tabak gibi mat bir şey değil. Tam tersine ciltteki böyle doğal ışıltıyı hala o kadar malzemeye rağmen veriyormuş gibi bir his yaratmak için de. Ya bakın bu şekilde hiçbir yani ne toplanma etme hiçbir şey yok. Ya bu da zaten kendisinin dergi çekimlerinde yaptığı bir makyaj stili diyebilirim. Ki yani bu parlaklıkla ben de öyle bir şey şu anda gidebilirim. Hazırım yani.
O zaman tamam. Ya umarım beğenmişsinizdir. Yani ben yaparken çok eğlendim. Kursa gittiğimde de çok eğlenmiştim. Ve bunları böyle sizinle paylaşmakta eğlenceliydi. Umarım siz de hoşunuza giden bilgi bulmuşsunuzdur. Ben bayağı şey öğrendim çünkü 3 gün boyunca. Yani böyle şeyler eğlenceli oluyor. Neyse, tamam, uzatmanın bir manası yok. O zaman videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer böyle videoları seviyorsanız videoya like bırakmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Ve ayrıca abone olursanız sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.